Merhaba sevgili hanımlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Örgü Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün hem kolay hem güzel, gösterişli, harika bir iki şiş örgü modeli yapacağız. Şöyle hardal renginde güzel bir Alize Baby Best'in güzel bir ipi var arkadaşlar. Orta kalınlıkta bir ip. Şöyle şişlerimde 3,5 milim. Şöyle 3,5 milim sevgili hanımlar. İlmek sayılarımı da hemen vereyim. Ne yaparsak yapalım bu güzel desenden 12 ve 12'nin katlarından yapacağız arkadaşlar. Artı 4 ilmek uygulayacağız. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 ilmek bir model. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bakın ikinci modelimde bir 12 ilmek daha. 1, 2, 3, 4 ilmek daha ekliyoruz. Yani 12 ve 12'nin katları artı 4 ilmek. Şimdi modelimizi hemen kurmaya başlayalım. Bu arada henüz abone olmadıysanız abone olup yorum ve beğenilerinizle destek verirseniz çok mutlu olurum. Şöyle bir sıra ters örgü yapıyorum arkadaşlar. Modelimin arka yüzündeyim. Şöyle bir sıra ters örgümüzü yapalım. Desenimizi ön yüzde kuracağız. Oldukça kolay, gösterişli, harika bir model yapacağız arkadaşlar. Şöyle yeleklerde, hırkalarda, ceketlerde kullanabileceğiniz, bebek örgülerinde, atkılarda, berelerde, yani her çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. Harika olur. Evet, şöyle bir sıra tersimi örüyorum modelin arka yüzünde. Dilediğiniz iplerle yapabilirsiniz. Batik iplerle de yapabilirsiniz. Angora iplerle de yapabilirsiniz. Harika bir model. Şöyle bir sıra ters ördüm. Şimdi modelimin birinci sırasındayım ve ön yüzündeyim. Hazırlık sıramızı yaptık. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. Bir ilmek düz ördüm. Bakın. Bir ilmek düz ördüm. Şöyle bir kez doladım. Burada 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Bu şekilde. Hemen bakın 2 ilmeğimi ördüm. Burada 3 ilmek ters yapıyorum. 1, 2, 3. 3 ilmek ters, 1 ilmek düz. Bakın. 1 ilmek ters, pardon 3 ilmek ters, 1, 2, 3. 3 ilmek tersimi yaptım. Şimdi burada biraz önce içe doğru kapatmıştık. Yine burada da içe doğru şöyle ilmeklerin yönünü çevireceğiz. İçeriden dışarı, içe doğru ilmeğimizi kapatacağız. Bir kez doluyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Bir kez doluyorum. Şimdi burada ikinci modelimi uyguluyorum. 2 ilmeği birlikte ördüm. 3 ilmek ters. 1, 2, 3. Bakın 3 ilmek ters. 1 ilmek düz. 3 ilmek ters. 1, 2, 3. 3 ilmek tersimi ördüm. Tekrar içeriden dışarı doğru şu şekilde 2 ilmeğimi birlikte şekilde ördüm. Bir kez doluyorum. 1 ilmek düz ördüm. Bakın. Bir kez doladım, 1 ilmek düz ördüm. Burada 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Evet, modelimizin birinci sırasını bu şekilde kurduk. Modelin ikinci sırası arka sırasındayız. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim. Kenar ilmeğinden sonra bakın ters ilmeklerimi ters örüyorum. Düz ilmeklerimi düz örüyorum. 2, 3. Ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz örüyoruz. Evet, modelimizin ikinci sırasında bakın bu şekilde ördük. Şimdi modelin üçüncü sırasındayız, ön yüzündeyiz. Şöyle. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. Burada bir ilmek düzümüz var. Bu sabit, kenarda bu düz ilmek gidecek. Biraz önceki ajurlu ilmeğimizi bir düz olarak örüyorum. Bakın.
Bu ajurlu ilmeği düz ördükten sonra hemen bir kez doluyorum. Bu düz ilmeğim ve ters ilmeğim ikisini birlikte şu şekilde ördüm. Bakın. Burada 2 tane ters ilmeğim kaldı bakın. 1 2 2 ters ilmeğimi ördüm. Aradaki bir düz ilmeğimi örüyorum. Yine 1 2 ters ilmeğimi örüyorum. Bakın birinci ters ve şöyle 2 ilmeğimin yönünü düz ilmeğimle ters ilmeğimin yönünü düzelttim. İkisini birlikte ördüm. Bir kez doladım. 1 2 3 tane düz ilmek ördüm. Bir kez doladım. Hemen buradaki düz ve ters ilmeğimin ikisini birlikte örüyorum. Arada 1 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 1 2. Bakın buradaki ters ilmeğimi ve düz ilmeğimi içeriden dışarı doğru kesiyorum. Bu şekilde. Bir kez doladım. Bir tane düz ilmek ördüm. Ajurlu ilmeğimi. Şimdi 1 2 3 düz ilmeğimizi de kenarda ördük. Evet, modelimiz gerçekten çok güzel bir model sevgili hanımlar. İlerledikçe göreceksiniz. Henüz modelimiz belli değil. Evet, kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5. Şimdi burada 1 2 ilmek düz ördüm. Bir ters, 2 ilmek düz. Modelin arka yüzü. 1 2 3 4 5 6 7. Arkasında 7 ilmek ters ördük. 1 2 3 pardon 2 düz, 1 ters, 2 düz, 1 2 3 4 kenar ilmeğimi ördüm, ters 5. Evet, şimdi tekrar modelin ön yüzündeyiz. Arkadaşlar, ben modelimi düzenlerken sıra numarasında şimdi sizlere yanlış vermeyeyim. Hemen şu köşesinde, videomuzun köşesinde sıra numarası yazıyor olacak. Oradan da takip edebilirsiniz. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bakın. 1 2 bir arttırdım. Düz ve ters ilmeğim ikisini beraber ördüm. Bakın. Bir ilmek ters. Yine ortadaki düz ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmek ters. Hemen ters ve düz ilmeğimin şöyle yönünü düzeltip içeriden dışarı ördüm. Bakın şöyle oldu. Tekrar bir doladım. Hemen ortadaki 1 2 3 4 5 düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Düz ve ters ilmeğimi ikisini bir ördüm. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters. Hemen bu 2 ilmeğimin de yönlerini değiştiriyorum, bakın. Hemen içeriden dışarı birlikte ördüm. Bir ilmek doladım. 1 2 3 bakın. Hemen bir düz, kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Evet, şöyle. Evet, modelimizin tekrar arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 ters ilmek ördüm. 6 ters ilmek. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, 2 ters, 3 ters, 4 ters, 5 ters, 6 7 8 9. Bu ortadaki arttırdığımız bölüm arkadaşlar burası. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir ters, 2 ters, 3 ters, 4 ters, kenar ilmeğini de ters ördüm.
Evet, bu şekilde bakın modelimiz artık şekil almaya başladı. Şöyle. Gerçekten harika bir model. İlerlemiş halinde çok beğeneceksiniz. Evet, şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 düz ördüm. 2 düz, 3 düz, 4 düz. Bir doladım. Bakın. Hemen bu düz ve ters ilmeğim ikisini bir ördüm. Bir düz ördüm. Bakın. Hemen ters ve düz ilmeğini ne yapıyoruz? Yönlerini çeviriyoruz. 2 ilmeği birlikte içeri doğru ördük. Şimdi bakın 3 ilmeğimiz artık birleşti. Düz ilmekler bakın 3 düz ilmekler birleşti arkadaşlar. Evet, şimdi bir kez doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Hemen buradaki düz ilmeklerimi örüyorum. Ajurlu ilmeklerimiz, arttırdığımız ilmekler. Hemen düz ve ters ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir düz ördüm. Hemen içeriden dışarıda buradaki 2 ilmeğimizi kesiyoruz. Bir arttırdım. 1 2 3 4 5 6. Evet, burasını da şu şekilde tamamladık. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz ve son sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar. Son sıramızda bütün ilmekler arka yüzde ters olarak örülüyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar tüm ilmekleri ters örelim. Modelimiz uzun bir model olduğu için arkadaşlar hızlı yaptım biraz. İnşallah anlayabilirsiniz. Çünkü modelimiz kaydırmalı bir model. Şimdi bir model daha göstermeye çalışacağım. Evet. Şimdi bir modelimizi tamamladık arkadaşlar. Modelimizi şimdi biz kaydıracağız. Bakın şu yapmış olduğumuz işlemi şimdi bu ortada uygulayacağız. Şu ortada. Şu modelimiz yani şuradaki yaptığımız model buraya ortaya gelecek. Hemen bu şekilde. Şimdi modelimizin kenar ilmeğimizi şu şekilde hemen örüyoruz ve ikinci modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğinden sonra bakın bir ilmek düz ördüm. Burada bakın 1 2 3 ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeği bir düz ilmek, 3 ilmek ters ördüm. Hemen burada. Bir ilmek düz örüyorum. Bakın bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. Burada 3 tane ilmeğim var. Bu 3 ilmeğimin şöyle yönünü önce 2 ilmeğimin yönünü şu şekilde değiştiriyorum. Tekrar geriye takıyorum. Bu 3 ilmeğimin üçünü birlikte bu şekilde kestim. Bir kez arttırıyorum. Bir ilmek düz örüyorum bakın. Yine 3 ilmek ters. 1 2 3 3 ilmek tersimi ördüm. Bir ilmek düz. Modeli kaydırıyoruz şimdi. 1 2 3. Bakın 3 ilmek ters, bir ilmek düz, bir arttırıyoruz. Buradaki 2 ilmeğimizin şu şekilde yönlerini değiştiriyoruz. Üçünü birlikte topluyoruz. Bir arttırıyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Bakın burada bir ilmek düz. 3 ilmek ters. 1 2 3. Bakın 3 ilmek ters ördük. 3 ilmek tersi ördük. Burada sevgili hanımlar bakın. Bir ilmek düz örüyoruz. Bir ajur arttırıyoruz. 2 ilmek düz ördük.
Evet, bakın ikinci modelin birinci sırasını bu şekilde kurduk. Modelimizi şimdi kaydırmış olduk arkadaşlar. Şuradaki işlem buraya geldi. Birinci modeli nasıl yaptıysak ikinci modelde aynı şekilde devam ediyoruz. Fakat modeli kaydırmış olarak. Evet, şimdi hemen modelin ikinci sırasındayız. Arka sırasında ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz arkadaşlar. İlmekleri gördüğümüz gibi örelim. Şöyle tersi ters, düzü düz olarak örelim. Evet, tersimizi ters, düzümüzü düz örerek arka yüzde örgümüzü ördük, ön yüzeye geldik. Evet, şimdi modelimizin ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın, bir ilmek düz ördüm. 1 2. Bakın, kenar ilmeğinden sonra bir düz ördüm, 2 ilmek ters. Hemen burada ters ilmeğim ve düz ilmeğimi şu şekilde yönlerini çeviriyorum. İçeriden dışarı bu 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir ilmek doladım. 1 2 3. Bakın, 3 ilmek düz ördüm. Bir ilmek doladım. Düz ve ters ilmeğimin ikisini birlikte ördüm. 1 2. 2 ilmek ters ördüm. Bir ilmek düz. 2 ilmek ters. 1 2. Bakın, içeriden dışarı yine bu 2 ilmeğimizin yönünü çeviriyoruz. İkisini bir ördük. Bir doladık. 1 2 3. 3 ilmek düz, bir doluyorum. Yine bakın, düz ve ters ilmeğimi ikisini bir ördüm. Tekrar 1 2. 2 ilmek tersimizi ördük bu şekilde. Evet, 2 ilmek tersimi ördüm. Burada bir arttırma yapmışım, onu söktüm arkadaşlar, öyle yok olmayacak orada. 1 2 3. 3 düzümüzü ördük. Hemen kenar ilmeğimi aldım. Yine arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Tersimizi ters, düzümüzü düz. Arttırmış olduğum ilmekleri ters örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Düzü düz, tersi ters, arttırdığımız ilmekleri ters örüyoruz. Evet, arka yüzde de modelimizi tamamladık. Tekrar ön yüzeye geldik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın, düz ilmeğimiz sabit burada kenarda devam ediyor. Şimdi bir ilmek ters ördüm. Ters ve düz ilmeğimin hemen şu şekilde yönünü çeviriyorum. İçeriden dışarı 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir kez doluyorum. Aradaki düz ilmeklerimizi, ajurlu ilmeklerimizi örüyoruz. Bakın, bir doluyorum. Düz ve ters ilmeğimin ikisini bir ördüm. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters. Yine ters ve düz ilmeğimin yönünü çeviriyorum. İkisini bir ördüm. Bir doladım. Aradaki düz ilmeklerimizi örüyorum. Evet, uzun bir video oldu hanımlar ama bu model çok güzel. Seveceğinizi düşündüğüm için uzun da olsa yapmak istedim. Evet, ters ve düz ilmeğimi de ördüm. Bir ters, bakın, bir ters yaptım. Buradaki 3 düz ilmeğimi de örüyorum. Evet, şimdi modelimizin tekrar arka yüzündeyiz. İlmeklerimizi şöyle gördüğümüz gibi tersimizi ters, düzümüzü düz örüyoruz. Ajurlu arttırma yaptığımız ilmekleri de ters olarak örüyoruz. Şöyle. Evet, arka yüzde tamamladık modelimizi. Tekrar ön yüze geldik.
Evet, kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm. Bakın şöyle. Hemen burada ters ve düz ilmeğimizin yönlerini çeviriyoruz. İçeriden dışarı 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir kez doladım ve ajurlu ilmeklerimizi aradaki örüyoruz. Modelimiz zor gibi görünse de çok kolay bir model arkadaşlar. Bir kez doladım. Düz ilmeğimi ve ters ilmeğimi birlikte ördüm. Bir düz ördüm. Yine ters ve düz ilmeğimin yönünü çeviriyorum. İkisini beraber ördüm. Bir kez doladım. Buradaki aradaki ilmeklerimi örüyorum. Şekilde bir kez doladım. Düz ve ters ilmeğimi birlikte topladım ve düz ilmeklerimi örüyorum. Evet, modelimizin son sırasındayız ve arka sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Son sıramızda hiçbir işlem yok. Tüm ilmeklerimizi ters olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Evet, sıra sonuna kadar ters örelim. Evet arkadaşlar, arkayı da tamamladım. Şimdi modelimizi ben şöyle sizlere göstereyim arkadaşlar. Bir kez kurmuş olduk. Birinci modelimizi bu şekilde kuruyoruz. Sonra modelimizin yerini değiştiriyoruz. Şu düz örgülerin üzerine de bakın şu desenleri kuruyoruz. Bir model bu şekilde, bir model bu şekilde yaparak modelimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Şimdi şu birinci model gibi üçüncü modeli yapacağız. İkinci model gibi de dördüncü modeli yapacağız. Yani birinci model ve ikinci model kendini tekrar ederek bu şekilde model devam edip gidecek arkadaşlar. Yani yer değiştirecek modelimiz sürekli. Bu şekilde yaptığımız zaman şu desenin üzerine kuracağız. Hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın kaydırmalı güzel bir model. Hemen şöyle birinci modeli nasıl kurmuştuk? Şurada hemen göstereyim arkadaşlar size. Modelimiz uzadı biraz ama kenar ilmeğinden sonra bakın bir ilmek düz ördüm. Bakın şurada nasıl uyguladıysak burada da aynı şekilde modelimizi uyguluyoruz. Şöyle bakın. Bir kez doluyorum. Burada şu iki ilmeği birlikte örüyorum. Sonra 1 2 3 ilmek ters örüyorum bakın. Daha sonra burada bir tane arada düz ilmek örüyorum. Bakın şurada arada. Daha sonra 3 ilmek ters 1 2 3 ilmek ters. Şurada bir ilmek düz örüyorum. Bakın bir ilmek düz. Bir kez doluyorum. Şu ortadaki 3 tane ilmeğim var bakın. Şöyle 1 2 şu ikisinin şöyle yönlerini değiştiriyorum. Bu 3 ilmeği üçünü bir topluyorum. Buradaki ajuru unutmuyoruz. Bir kez doluyorum. Bakın bir ilmek burada düz örüyorum. Tekrar 1 2 3 ilmek ters ördüm. Hemen burada bir ilmek düz örüyorum. Tekrar 3 ilmek ters 1 2 3. Bakın 3 ilmek ters ördüm. Bir ilmek düz, bir arttırıyorum. Bakın 1 2 3. Hemen birinci ve ikinci ilmeğin yerlerini değiştirdim. Şu şekilde. Üçünü bir aldım. Bakın burada kenarda burası. Hemen bu şekilde değil. Sadece şu ikisini alıyoruz. Şu şekilde. 2 ilmeğimi de ters ördüm. Düz örüyoruz arkadaşlar. Model biterken ben de şaşırdım. 2 ilmeğimiz de düz biterken 3 ilmeğimiz düz olacak burada. Evet. Evet hanımlar. Bu şekilde bakın bir modelimizi tamamladık. Uzun bir video oldu ama anlaşılır olsun diye en güzel en ince detaylarına kadar sizlere anlatmak istedim. Gerçekten hem şık hem güzel bir model bakın.
kaydırmalı bir model. Birinci modeli anlattım. İkinci modeli anlattım. Birinci modelimizi nasıl kurmuştuk hemen burada da gösterdim. Şimdi modelin ilerlemiş halini görün. Bayılacaksınız hanımlar. Çok çok güzel bir model. Şöyle ben bir yelek yapar gibi, yetişkin yeleği yapar gibi ördüm arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Nefis oldu. Bakın şöyle. Şöyle kenar bandı yaptım. Şöyle geri dön yeleklerde arkadaşlar bir ters bir düz yaptığınız zaman buradan geri dönüşler yapıyorduk. Bu kenar bantlarını örmüyorduk. Ama haroşa kenar bandı yaptığınız zaman geri dönüşler yapmanıza gerek yok. Hani esneme yapmasın bu ucu diye. Geri dönüşler yapıyoruz burada. Ama haroşa örgü yaptığımız zaman böyle geriye dönmenize gerek yok. Çok kolay bir model bakın şöyle. Evet. Gerçekten nefis güzellikte. Lastikli de yapabilirsiniz hanımlar bu modelimizin altını. Lastiksiz de yapabilirsiniz. İster lastikli yapın, ister lastiksiz yapın. Çok güzel bir model bakın. Gerçekten çok güzel. Ördüğünüze değecek harika bir model. Kesinlikle tavsiye ederim hanımlar bakın. İster kendinize, ister kızınıza, ister oğlunuza, gelinize yani yapabilirsiniz, eşinize. Bay bayan örgülerinde kullanılabilecek oldukça güzel ve şık bir model. Evet. Umarım beğenmişsinizdir hanımlar bu güzel modeli. Ben çok beğendim. Sizlerin de beğeneceğinizi düşündüğüm harika bir model. Umarım sizler de benimle birlikte bu güzel deseni örersiniz. Biraz uzun bir video oldu ama detaylı olarak sizlere anlatmaya çalıştım hanımlar. İnşallah emeğime değer. Sizler de beğenmişsinizdir diyorum. Bir yorum, bir beğeni bırakmayı unutmayalım. Sevgili hanımlar, inşallah yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.